Bir kanal patladı gitti. Raw vegan üzerine. Olur mu dediler ya böyle yemek? Olur be dedim. Yiyiş o yiyiş patladı gitti. Veganlık çok bilinen bir terim değil. Daha yeni biraz özellikle Türkiye'de popüler olmaya başladı, duyulmaya başladı. Şimdi bilinen kesim daha çok genç, okuyan, beslenmesine dikkat eden, aslında sağlıklı beslenmenin gerçeğine burnunu sokanların biraz farkında olduğu bir beslenme şekli. Peki bunu bize anlatan kim? Bunu İrem'i tanıyalım. İrem'i tanıyalım. Evet, beni tanıyalım. Ben 16 yıllık kurumsal profesyonel hayatımın dışında hep sağlıklı beslenmeye merakı olan bir insan oldum. Lise yıllarından beri de bir kolesterol sorunum vardı. Kolesterolümü nasıl düşürürüm, ne yaparım, ne ederim? Çok uzun zamanlar doktorlara gittim geldim. Çok geniş çaplı araştırmalar yaptırdım falan. Fakat verdikleri diyet listesini bile yemiyorken kolesterolüm sınırın üzerindeydi. Ne yaparım, nedir, ne değildir? Demek ki vücuda zehirli bir şey giriyor falan diye düşünürken, okuyarak, araştırarak vegan beslenmeyle karşılaştım. Vegan beslenme dediğimiz, hani vegan nedir'e de aynı zamanda cevap vermiş olalım kendi hikayemi paylaşırken. Vegan hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmeyen demek. Yani ne et, ne süt, ne yumurta, ne peynir, ne tereyağı, hiçbir şekilde bunlar olmadan yok. Bir hayat geçer mi? Bunlar olmadan bir hayat çok daha güzel, sağlıklı ve çok daha enerjik bir şekilde geçiyor gerçekten. Çünkü hepsinin yerini dolduracak ikameler var. Tahıllarla var, kuru yemişlerle var, bitkisel işte sütlerle var. Yani yumurta yerine bile kullanılacak işte tohumlarımız var mesela. Her şeyin ikamesi var. Yani yok diye bir şey yok açıkçası. Türk damak tadı ve sofra kültürü dediğimiz zaman evet, çok geniş bir yelpazede. Evet. İçinde et olmazsa olmaz, hayvansal gıda olmazsa olmaz. Aynen, hani çünkü bizim insanlarımız için biraz zor bir geçiş mi ya da bu bana göre şöyle, ben de bu zorlukları yaşadım. Çünkü aslen Malatyalıyım. Alışılagelmiş bir damak tadım var, alışkanlıklarım var, sevdiğim şeyler var. Mesela çok peynir seven bir insanken peyniri şimdi tüketmiyor olmak gibi. Fakat işte bu alıştığımız damak tatlarını yakalamak için bugün atıyorum vegan döner yapılıyor. Hatta bu artık hazır olarak da satılmaya başladı mesela. İşte peynirler keza öyle. Bunları evde de yapabiliyorsunuz. Mesela vegan sucuk. Neden? Çünkü o damak tadına bir alışkanlığımız var. Dolayısıyla onu bir şekilde tatmin etmek istiyoruz. Tarifini görecek miyiz ileride? Videolarda. Göreceksiniz. Aynen öyle. Şu an üzerinde hala çalışıyorum bu arada. Çünkü tam böyle eskiden son derece sucuk sever bir insan olduğum için o tadı, lezzeti, dokuyu yakalamaya çalışıyorum. Bunları yakalamak, işte vegan sucuğun veganını tüketiyor olmak sürdürülebilirliğini artıran etkenler. Onun için önemli. Bazen çünkü çok alakasız sorular alabiliyoruz yani. Hani madem öyle niye işte sucuğun veganını yapmaya çalışıyorsunuz falan şeklinde. İnkar edilemez bir gerçek var. Toplumsal yapımız, beslenme alışkanlıklarımız ve alıştığımız damak tadımız olduğundan dolayı aynı zamanda DNA'mızla, RNA'larımızla genetik kodlarımız var. Bir anda her şeyi kesip atamıyorsun. O nedenle böyle vegan olan ikamelerle onları baskılamak, o anlamda tatmin olmak sürdürülebilirliğini arttıran etkenler olmuş oluyor. Şeye gelecek olursam, araya girdim çünkü o kaldı gibi oldu, onu söyleyeyim. Ben kolesterolümle savaşırken vegan beslenmeyle tanıştım. Vejetaryen bir geçişim olmadı. Direkt vegan oldum. Aradaki fark nedir? Aradaki fark şu, vejetaryen hayvanın kendisine hani zarar verilmesini kabullenmiyor. Yani etinden faydalanılmasını hoş görmüyor. Ama
hayvana zarar vermeden işte sütünü, peynirini veya yumurtasını tüketen kesim. Vegan da biraz daha katı. Hiçbir şekilde diyor benim hayvanın vücudundan çıkan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hayvanın vücuduna da ihtiyacım yok. Zaten esasında artık bilinen bir gerçek ki hayvansal besinlerle beslenmek büyük oranda bugün kanserin, işte diyabetin, efendime söyleyeyim yani iltihaplı romatizmaya kadar giden hastalıkların aslında ana sebebi. Et yok, süt yok, yumurta yok. Et yok, süt yok, yumurta yok ama bunların hepsinin bitki bazlı olanı var. İkamesi var. Aynen, hepsinin Sadece ikamesi var. damak tadına oturtmakta. Aynen, sadece damak tadını oturtmakta, alışkanlıklarımızı biraz tatmin etmekte. Şimdi insanlarda bir ön yargı var. Hani Evet. veganlık dediğiniz zaman belli bir kesime hitap eden beslenme şekli gibi düşünülüyor. Evet. Esasında böyle bir şeyin olmadığını ne şekilde anlatabilirsin? Şöyle, şimdi o da neden söyleniyor? Genelde vegan beslenmek çok pahalı diye bir algı var. Sen her şeyi hazır olarak alırsan, evet pahalı. İşte bugün kendi ata tohumumuz olan bulgurlarımız, buğdaylarımız dururken, işte ne bileyim kinoaya saldırırsan, evet pahalı olabiliyor. Ha bunlar bir seçenek, bunları ben de kullanıyorum. Tabii ki farklı besin değerleri içeriyor. Evet ama imkanların dahilinde zaten kendi kültürümüzde olan işte buğdayı da, nohutu da, fasulyeyi de mesela bir yeşil mercimek yani demir deposu olan ve yemeğinin işte salatasının çok lezzetli olduğu bir gıda. Dolayısıyla hani kendi toprağımızda da yetişen baklagillerle, kuru yemişlerle aslında bu kadar hani abartıldığı gibi imkansız ve pahalı denmeden de yürütmek kesinlikle mümkün. Peki %100 olmadan vegan sayılmaz mı bir insan? Ya ben öyle Hayatından düşünmüyorum. %100 hayvansal gıdayı çıkart. Bu bir tercih meselesi. Bu bir tercih meselesi. Şimdi ben önce kendi sağlığımla ilgili yaşadığım sorunlardan dolayı vegan olmayı tercih ettim. Çünkü 2 ay gibi çok kısa bir zamanda neredeyse ömrüm boyunca diyeceğim, ömrüm boyunca görmediğim rakamları gördüm. Çünkü kolesterol değeri olarak. Dedim ki bu kadar hızlı çalışan bir şeyse o zaman bunun vücuda faydası çok büyük. Ve o zaman yaşadığım enerjinin, dönüşümün, sabah işte halsiz uyanma, isteksiz böyle yataktan kalkma, kronik olan o yorgunluk, bunların hiçbirini yaşamamaya başlıyorsunuz. Vücut kendini resmen yeniliyor. Zaten raw ve vegan yani çiğ ve vegan beslenmenin de özellikle Amerika'da başlatılan kanser hastaları üzerinde tedavi olarak kullanıldığı bir sistemi var. Yani neden? Hücre yenilemesi yapıyor çünkü. Bu konuda yani bu beslenme şeklini kendine hayatına kazandırdın. Bu konuda araştırıyorsun, bilgiler ediniyorsun. Bu konuda araştırıyorum, bilgiler ediniyorum. aldın. Yaklaşık 4,5 yıldır işte bununla haşır neşirim. Türkiye'de sevgili Elçin Oflaz, Mehmet Ak, onlara çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok sevdiğim insanlardır her şeyden önce. Eğitmen olarak da çok değer verdiğim başarılı insanlar. Onlardan eğitimler aldım Türkiye'de. İlk eğitimimi Hülya Kurt'tan aldım. O zaman Türkiye'deydi. Daha sonra yurt dışından eğitimler aldım. Şu an asistan şef pozisyonundayım. Ama öğrenmeye o kadar istekli ve hevesliyim ki hala gördüğüm zaman acaba farklı neleri yapıyorlar diye işte workshoplara falan katılmaktan da kendimi alıkoyamıyorum yani. Öyle de devam eden bir sürecim var. Biraz insanlarda farkındalık oluşturalım. İşte benim bilmediğim şeyler bilenler tarafından bana dönsün diye, beraber birbirimizi geliştirelim diye, sağlıklı beslenmeyle ilgili aslında gerçeğin ne olduğu ile ilgili çok fazla kirli bilginin olduğunu gördükten sonra birazcık da etrafımda neden bir şey yapmıyorsun, neden bir şey yapmıyorsun, bu kadar işte kişiye dokundun, sen bu işi gerçekten yapabilirsin çünkü o heyecanın var, o sevgin, ilgin ve görüyoruz zaten şeklinde olan baskılarla da diyeyim, tatlı baskılarla bir YouTube kanalı açalım dedik. Elimizden geldiğince
bilgilendirelim dedik. Yavaş yavaş işte tariflerimizi paylaşıyoruz. İnşallah güzel tepkiler alacağız, beraber gelişeceğiz. Önümüzdeki günlerde nasıl videolar izleyeceğiz? Ne tür içerikler bekliyoruz? Şimdi kanalda sadece raw ve vegan, yani çiğ ve vegan beslenme üzerine değil, kendi hayatımdan da kesitler paylaşmayı diliyorum. Hepsini çiğnedin mi sakın? Muz varmış, muz versin mi Burcu? Nasıl videolar izleyeceğiz önümüzdeki günlerde? Önümüzdeki günlerde yani kanalda sadece Gel kucağımda otur. kanalda sadece raw ve vegan, yani çiğ ve vegan beslenme üzerine sürekli bir tarif vermek değil niyetim. Biraz daha hayatımdan kesitlerin olacağı, biraz daha insanlarla işte doğal paylaşımları yapabileceğimiz, işte benim de yeni keşfettiğim şeyleri, onları da ortak edeceğim konseptlerde düşünüyorum. Peki. Buradan kanalına abone olmayanlara ya da olanlara söylemek istediğin ne var? Bu arada şöyle de bir şey var. Bu soruyu sormuşken ona da cevap vermek istiyorum. Neden abone olsunlar Melis Raw ve Vegan? Neden abone olsunlar? Sağlıklı beslenmeyle ilgileniyorlarsa olabilir. İşte bir yemeğin bunu nasıl daha kendime yararlı şekilde tüketebilir mi merak edip düşünenler için olabilir. Başka ne için olabilir? Vegan beslenme merakı olanlar Hayata zaten. katkısı için. Hayata, evet, çünkü hayata katkısı. Neden bugün hayvansal besinlerin tüketilmemesi aslında küresel ısınmadan tut dünyanın kurtuluşuna kadar çıkan çok uzun bir yolu anlamlandırıyor. Evet, onun için olabilir. Merak, ilgi, yani her şey, dediğim gibi sadece işte vegan beslenen veya vegan olanların izlemesi gerekmiyor elbette ki. Buna ilgi duyan, faydalanacağını düşünen herkes izleyebilir. Spor yapan, diyete başlamak isteyen, şekerden kaçan. Evet, şimdi onu görüyorum zaten. Önce kendi çevremde yaşıyorum. Sonra etrafımda, arkadaşlarımda aynen öyle. Sosyal medyada çok fazla görmeye başladım. İnsanlarda artık bir takım farkındalıklar uyandı. Herkes şekerin kanseri besleyen en büyük zehir olduğunun farkında ve hayatından çıkarmak için mücadele ediyor. Keza sağlıklı beslenmenin, işte genetik kodu değiştiği için artık glutenin bağırsaklarımızın florasını olumsuz olarak etkileme durumundan dolayı glutenden uzak durması işte gerektiğinin farkında. Ama bunları yaparken nasıl yapabilirimi düşünen, işte paketlenmiş, işlenmiş gıdada da katkı maddesi, koruyucu gibi bir takım sıkıntılar olduğu için evimde kendim yapsam hem daha ekonomik olacak, hem daha içime sinecek ve bana daha yararlı olacak bu farkındalık olduğu için diyebiliriz. Şimdi yabancı kaynaklarda bu beslenme Evet. tarzı üzerine birçok kaynak var zaten. Aynen, Kanal var, aynen. web sitesi var Aynen. ama Türkiye'de yok, olarak Türkçe olarak yok. Türkiye'de, Evet, evet. ilk YouTube kanalı o zaman. Evet, yani birkaç tane var vegan beslenme üzerine, işte kendi yediklerini, tükettiklerini paylaşan arkadaşlarım. Ama çiğ ve vegan olan kesimde yok maalesef. Bu anlamda biz bir ilk olacağız. O nedenle de açıkçası ayrıca bir sevinçli, mutlu ve ekstra bir heyecanlıyım. Çünkü şöyle, şimdi vegan beslenme sağlıklıdır diye bir kalıp yok. Neden yok? Sürekli karbonhidrat tüketirsin, sürekli makarna yersin. Bunun sağlığı nerede kaldı? Evet, vegan ama sağlık aradığın zaman yok. Bunun bir dengesi var dolayısıyla. İnsan vücudunun da işte protein, karbonhidrat ve yaşam biçimine göre almış, yani alacağı gıdaların bir dengesi ve sistematiği var. Çiğ vegan beslenme, çiğ beslenmenin de şöyle bir şeyi var. Şimdi biz ateşi bulduktan sonra maalesef biraz kendi dengemizi bozmuş bir ırkız. Neden? Çünkü besinleri, gıdaları, özellikle bitkileri
42-45 derecenin üzerinde ısıya tabi tuttuğumuzda enzimini, vitaminini, mineralini, işte içerdiği amino asitleri öldürüyoruz. Ne alıyoruz? Yani neredeyse %30 fayda alıyoruz, %70'ini çöp hale getiriyoruz. Bu nedenle çiğ beslenme. Peki çiğ beslenme dediğin zaman çiğ mutfak ayrı bir mutfak bu arada. Hani vegan kısmının da haricinde. Bunlar bir bütün ayrılamaz gibi bir durum yok ama değil mi? Öyle bir durum yok yani çiğ mutfak var. Çiğ mutfağın bir de vegan olan kısmı var. Ben vegan olduğum için çiğ ve vegancıyım daha çok. %70 çiğ ve vegan besleniyorum mesela. %30 tabii ki benim de canım 40 yılın birinde işte bir hamurlu bir makarna istiyor ve sosumu vesairemi ona göre ayarlayıp yiyorum. Yani %30'luk kısmını da evet pişirerek tabii ki ben de yeri geldiğinde tüketiyorum ama %70 çiğ ve vegan olmasına dikkat ediyorum. Dediğim gibi burada önemli olan nokta bize sindirimde öncelikle gerekli olan enzim zaten o bitkinin içerisinde. Onu canlı bir şekilde bedenimize almak için çiğ beslenmek gerekiyor. Çiğ beslenmek dediğim gibi ilk olarak Amerika'da kanser hastalarını iyileştirmek için başlatılmış bir beslenme biçimi. Bundaki amaç da hücre yenileme yaptığı için. Hücreler yenilendiği zaman o kanser hastası o şeyi yeniyor. Hastalığı yeniyor. Yani ihtimal tabii ki bunlar hani kesin konuşulmuyor elbette ki. Ayrıca ben doktor değilim. Ben sadece okuduğumu, kendi tecrübe ettiğimi paylaşıyorum o kadar. Son olarak seni izleyenlere ne söylemek istersin? Son olarak beni izleyenlere öncelikle kanalıma abone olmanız. Videolarda en kastığım ve heyecanlandığım taraf bu aslında. İlk olarak giriş kısmı ve kanalıma abone olun vesaire demek. Yani sağlıklı beslenmeye ilgi gösteriyorsanız, vegansanız, yeni tarifler keşfetmeye açıksanız kanalıma hepinizi bekliyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben vegan değilim. Evet. Ama yapılan tariflerden tattığımda hani şekersiz ya da unsuz kesinlikle beslenilemez diye bir kavramın olmadığını anladım. Gerçekten hani içeceklerin, daha doğrusu yiyeceklerin, içeceklerin hani çiğ tüketilmesinin de esasında pişirildikten sonra hani daha farklı bir tada büründüğünü anlıyorsun. Aynen yani o içerisindeki freshliği, içerisindeki hayatı kesinlikle tüm duyularınla algılamış oluyorsun. Yani sıkılmış, taze sıkılmış Evet. bir nasıl diyeyim ıspanakla Evet. pişirirken yediğim ıspanaktan aldığım tat. Evet. Son bir şey paylaşmak istiyorum. Fazla uzatmayacağım. Ben ilk raw vegan beslenmeye geçtikten sonra dışarı falan çıktığınızda tabii çok fazla alternatif bulamayabiliyorsunuz. Ki şimdi çok çok fazla. Ama o ilk zamanlarda mesela diyelim ki ne var alternatif? Biraz da karnım aç. İşte zeytinyağlı dolma mesela değil mi? Diyelim sarma. Şimdi onun içerisindeki pirinç pişmiş ya. O biber pişmiş. Kim bilir ne kadar kaynadı yani. Hani pişmek artık ölmüş yani aslında. Onu yediğim zaman böyle ağzıma taze, böyle fresh bir maydanoz, bir marul atma ihtiyacı duymaya başlamıştım. Ve ilk o zaman aslında vücuduma ve bana neler kattığını bu şekilde anladım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada Elif benim arkadaşım ve videolarımda bana yardımcı oluyor. Ona da sizlerin de huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Birlikte inşallah güzel şeyler yapacağız. Evet, inşallah. Kanala abone olun. Hepinizi öpüyoruz. Devam edin.